Baxi bu nerede? Chapter 3'ten önce Mob Entertainment Project Playtime'ı çıkarmıştı. Bu oyunda eğer görevliyseniz size verilen puzzle'ları yapıp oyuncak üretmeniz veya yok etmeniz gerekli. Ve bu oyunla beraber gelen bir karakter de vardı. Baxi bu. Yalan yok, çok havalı duruyor ve oyunun kitlesi tarafından da bayağı seviliyor. Hepimiz onun Chapter 3'te olacağını düşünmüştük fakat bu olmadı. Onu sadece The Hour of Joy'un VHS kasetinde gördük. Chapter 4'te yine yoktu fakat bu sefer ufak bir detay vardı. Safe Haven'da bir odada bize oyuncakların savaşta olduğunu gösteren bir çizim var. Orada yazan yazılardan bu savaşta oyuncakların öldüğünü öğreniyoruz ve Baxi'nin üstü karalanmış. Yoksa öldü mü? Gelin derinlemesine bir bakalım. Project Playtime'da 2 tane kaset var. İlkinde Sawyer yeni büyük beden projelerinden bahsediyor. Bu şirkete köşeyi döndüreceğini ve çok paralar kazandıracağını söylüyor. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. Chapter 4'ün eğercilerinden de büyük beden projelerinin başlangıcını görüyoruz. Notlardan birinde ilk deneyin tam bir başarısızlık olduğu yazıyor. Sonraki nottan ise bir başka deneyin 3 dakika boyunca bilinçli kaldığını fakat sonra öldüğünü öğreniyoruz. Bu adamlar bayağı bir deney yapıyor ve hepsi ölüyor. Ta ki denek 11.60'a kadar. Yani Baxi buya. Baxi deneyden sonra hayatta kalmayı başardı ve büyük bedenler projesinin ilk başarısı oldu. Bu da bizi ikinci kasete götürüyor. Burada Baxi bunun bilinci açıldıktan hemen sonra Sawyer onunla konuşuyor ve daha birçoğunun yani diğer büyük bedenlerin ilk olduğunu söylüyor. They said it was impossible. Yet you defied all odds. The first of many, naturally. You have proven my Bigger Bodies Initiative a success. Many doors have opened today. Thanks to you. Baxi bu ilk başarılı büyük bedendi ve Sawyer'ın projesinin işe yaradığını kanıtladı. Playtime kod deneyleri için bir mucizeydi. Fakat kendisi 3 IQ falandı. Piyano sarsa sadece 30 saniyelik ekran süresi verip sonra onu öldürten Mob Entertainment çalışanı gibi. Sawyer onda başarı gördü. Lakin istediği şey tam olarak bu değildi. Ayrıca kasette Sawyer Baxi'yi etle besleyeceğini söylüyor. Ve bu insan eti. Çünkü bunu dedikten sonra Rovenstol'un durumunda bir güncelleme olmasını istiyor. Now, we need to start tailoring that appetite of yours to flesh. Where to start? Get me an update on the situation, Rovenstone. Rovenstol Playtime Co. hakkında bilmemesi gereken çok fazla şey biliyor. Fabrikanın yaptığı işlerden ve deneylerden haberdar. Bu yüzden de yüksek yetkililer ondan kurtulmak istiyor. Fakat onu öylece işten çıkaramazlar. Polise gidebilir. Bunu kendi yöntemleriyle hallediyorlar. Onu Baxi Bu'ya besleyerek. Ve bu Baxi'nin yediği tek çalışan değil. Hatırlarsınız ki Playtime yetkilileri haliyle ne yapacaklarını bilmiyordu. Sonunda ise birisi onun da bir deneye dönüştürülmesini teklif etti. Ve bu onaylandı. Deneyden sonra doktor uyanırken Liton'u durumu açıklıyordu ve doktor araya girip benim zekama ihtiyacınız var dedi. O olmadan bu şirketin hiçbir şey yapamayacağını söylüyor. Lit Pierre ise bunun üzerine şöyle karşılık veriyor. Şu anda neden Baxi'nin midesinde değil de orada olduğunu sanıyorsun zaten ve kasetin ilerleyen kısmında Eddie adlı bir çalışan onu öldürmeyi teklif ediyor. Fakat dediği bir şey çok acayip. Bu hiç yapmadığımız bir şey değil. Playtime may have turned a corner financially, but that doesn't change the fact that his Bigger Bodies Initiative is still a money hole. The guy's gotta go, Lathan. And how do you suggest we do that? This wouldn't be the first time we made someone disappear. We can't kill him, Eddie. Why not? Because like it or not, we need him. Yani Playtime Co. alt sınıf çalışanları şirketin bu pis işlerini öğrendiğinde onları öldürüyor. Şirket Baxi Bu'yu bir tür insan öğütücü olarak kullanmış olabilir ve bu da onu başarısız bir deney yapmıyor. Çünkü onu Project Playtime'da kullandığınızda çalışanları öldürebiliyor. Tıpkı fabrikadaki tek işi gibi. Baxi belki de tam istenilen niteliklere sahip değildi. Fakat ağzına attığı neredeyse her şeyi yiyebildiğinden şirket onu kullanıyordu. Aslında The Hour of Joy da buna bir örnek. Oyuncaklar gördükleri her insanı öldürüyordu. Çalışan veya müşteri hiç fark etmez. Fakat Baxi bu insanları hunharca yemeye başlamadan önce neden The Hour of Joy'u bekledi ki? Kendine Bennett'le konuştuğu kasetten bu olayın uzun bir zamanda planlandığı belli. Ne de olsa prototip en zeki deney ve elebaşı oydu. Planın en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü. Hey, Theo. How you doing, bud?
Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your 4th year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Prototype will save us. Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Prototipin fabrika hala açıkken onun üzerinde çok az da olsa kontrolü vardı. Yani Bugsy Boo'yu salmak için doğru zamanın gelmesini bekledi. Çünkü Bugsy biraz aptal olduğu için her şeyi batırabilirdi. Fakat bu olmadı ve Bugsy zamanı gelince önüne gelen herkesi öldürmeye başladı. Bunlardan onun Door of Joy'u atlattığını biliyoruz. Fakat onu bunca zaman niye hiç görmedik? Safe Haven'daki çizime bir kez daha bakalım. Oyuncakların arasında bir savaş olduğu açık. Belki bir gün sürmüştür, belki haftalar veya aylar. Soldaki maviyle çizilenler iyi oyuncaklar. Hatta orada ikisi bile var. Sağ taraftakiler ise kötü oyuncaklar. Onlarsa kırmızıyla çizilmiş. Ve orada Bugsy ile Pianosaurus da var. Fakat ortaya bir baksanıza. Orada bir oyuncağın çıktığı devasa bir vinç var ve biz Chapter 4'te burayı gördük. Burası Doe ile savaştığımız yer. Ve bu kocaman mekan laboratuvarlara giden bir yol gibi duruyor. Yani oyuncakların bu bölgede üstünlük sağlamak için savaşması gayet mantıklı. Çünkü laboratuvarlar prototipin evi. Ama şöyle geriye yaslanıp bir düşündüğümüzde Bugsy Boo böyle bir ortamda önüne geleni keser. Orada birinin Bugsy ile kapışıp onu yenebileceğini sanmam. Doe dışında. Kendisi Pianosaurus'u 3 saniyede falan öldürmüştü. Yani eğer Doe bu savaşta yer aldıysa o Bugsy ile savaşırken küçük oyuncaklar da kendi aralarında savaşmış olabilir. Ve Pianosaurus'a yaptıklarından yola çıkarsak Bugsy onu biraz daha zorlayabilir. Ama yine de kazanırdı. Prototip Bugsy Boo'yu savaşa saldığında Doe ile kapışmış ve ölmüş olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bugsy Boo sizce yaşıyor mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ha bir de abone falan olun ha.